Herkese merhaba. Bugün büyük ihtimalle benim doğum günüm. Öncelikle doğum günümü kutluyorum. Aslında bugün pazar ve evdeyim. Ama biraz heyecanlıyım. Çünkü yani çok uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu ve ne bileyim bu videoyu çekmek için belki de işte YouTube çekeceğimiz videoların o günü bekledim falan. Bekledim. O bir ertelendi falan. Hep böyle bir şey oldu. Günlerce uyuyamıyorum. Sürekli kafamda var. Sürekli ne anlatacağım, nasıl anlatacağım, doğru anlatabilecek miyim, gerek var mı böyle bir videoya, yok mu falan. Bak gerçekten çok kafaya taktım. Çünkü yani ben bu işi bilen birisi değilim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir anda çılgınlar gibi de böyle deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlatmak istediğim bir sürü şey var. Öğrendiğim bir sürü şey var aslında. Ya da deneyimlediğim bir sürü şey var. Onları da sizlere anlatmak istiyorum aslında. Ve dedim ki Çağla, hani bu iş böyle kameraman varken, işte ışıkçı varken, işte ne bileyim editörlerimiz varken olmayacak. Aç kameranı ve başla. Bir yerinden tutacaksın ve eminim bir şeyler anlatabileceksin. O yüzden bu videoyu beni uzun zamandır bekleyen, dinlemeyi bekleyen, beni dinlemekten keyif alan insanlar için çekmeye karar verdim. Biraz heyecanlıyım. Çok tuhaf bir his. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Ama çok şey bildiğimden değil ama çok şey deneyimlediğimden aslında bu videoyu çekmeye karar verdim. Çok güzel. Çok soru almıştım zaten ve mümkün olduğu kadar da cevaplamaya çalıştım ama nasıl videoda anlatacağım diye çok da fazla kasmadım. Bu kitap Seyir ve sevgili Piraye çok enteresan bir şekilde kuaförde yan tarafımda konuşurken duydum ismini. Kursları varmış vesaire falan filan diye. Ben de yine böyle hayatımda tam böyle bir sıçrama istediğim dönemlerdeyim. Kimmiş acaba işte Piraye Erdoğan falan filan diye araştırdım ettim. Cemil var benim kuaförüm, bilirsiniz, o da çok ilgili alakalı bu konularla. Kimdir, nedir, ne değildir, ya Çağla şöyle kadın, bir bak araştır, bak sen de eminim çok seveceksin falan dedi. Ben bir şekilde Piraye'ye ulaştım ve bir şekilde kursuna katılmaya karar verdim ama ondan öncesinde kitabını almıştım ve kitabı bir şekilde, bazı kitaplar vardır yani, böyle başladım ama iş yoğunluğundan gerçekten beni heyecanlandıran kısma daha henüz gelememişken biraz böyle içim kararmaya falan başladı. Başta Mina diye bir karakter var. Onun hayatını okurken of falan oldum böyle. Sonra kursa katılmaya karar verdikten sonra, eğitime katılmaya karar verdikten sonra Esra Hanım var, Piraye'nin Selko, dedi ki Çağla Hanım dedi, işte dedi böyle dedi, kitabı dedi okudunuz mu dedi. Okuyorum dedim, az kaldı falan. Döndüm en başa. Çünkü bu sefer farklı bir gözle okumam gerekiyordu. Kitabı tekrar okumaya başladım. Kitabı okudum. Kitabın sonuna geldim. Çıldırdım. Çok şeyi anladığım gibi bir sürü şeyi de anlamadım. Ve çılgınca böyle içimde o anlamadığım şeyleri anlama isteği doğdu. Ve nitekim sevgili Piraye ile tanıştım. Ve eğitimimiz başladı. Eğitimimizin 3. gününden bir minik bahsedeceğim. Yani eğitimde tabii neler oluyor çok fazla anlatamam. Yani çok anlatılabilir bir şey de değil tabii. Ama size şunu söylemek istiyorum ki yani ben eğitim alamam, vaktim yok, müsait değilim, uygun değilim. İşte ne bileyim maddi olarak veya hiç fark etmez, herhangi bir sebepten eğitim alamayacaksınız bile Piraye bu kitaba eğitimde anlatmaya çalıştığı her şeyi yazmış. Bir cümlesi bile eksik değil. Dolayısıyla da bu kitabı gerçekten anlamak isterseniz bu kitabı okuyup hayatınızı değiştirebilirsiniz. Fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Hayata bambaşka bakabilirsiniz. Ama gerçekten dönüşüme niyetliyseniz. Şimdi biraz uzun bir video olacak ama anlatmalıyım. 3.
zannediyorum. 7 günlük bir eğitim. 3. gününde o aslında beklediğim sıçramayı yaşadım. Ya beklediğim sıçrama biraz ağır oldu. Çok farklı bir şeyle karşılaştım. Hiç bilmediğim bir şeyle karşılaştım. Bildiğim zannettiğim, o böyle sımsıkı etrafıma ördüğüm duvarların yıkılmasıyla karşı karşıya kaldım. Halbuki çok güvenilir bir yerde olduğumu zannediyordum kendimce. Kendimle baş başa. Ama Piraye o bütün duvarlarımı yıktı. Çünkü onun altından başka bir şey çıktı. Ve o başka bir şeyle ben hiç yüzleşeceğimi açıkçası düşünmemiştim. Herhalde 2 saat boyunca gözlerimden yaşları durduramadım. Böyle dinliyorum ama ne yaptım diyorum. Yani nasıl yaptım diyorum. Nasıl olabilir diyorum. Neden acaba sürekli tekrar ben aynı şeyleri yaşadımla yüzleştim. Niye diye soruyorsun ya bazen hayatta insana. Hep bu benim başıma geliyor. Hep aynı insanlarla karşılaşıyorum. Hep karşılaştığım insanlar bana değer vermiyor. Veya yeterince değer görmüyorum. Veya ne bileyim sürekli aynı olaylarla karşılaşıyorum. Hata bende değil. Dediğin noktada seni farklı bir şeyle karşılaştırıyor. Aslında bu hepimiz için farklı. Olay bizim aslında madenimiz. Yani hepimizin madeninde yatan bir duygu var. Ve bu duygu 3-7 yaş arasında yaşadıklarımız, gördüklerimiz, algıladıklarımız ve her şey aslında. Hemen dönüp çocuklarıma baktım. 3-7 yaş arasında ne oldu? Ne yaptım 3-7 yaş arasında nasıl davrandım? İşte eşimle boşandım, acaba onları etkiledi mi falan filan diye böyle kafamdan bir sürü bir şey geçerken tak! Kendi 3-7 yaşıma gittim. Ne yaşamıştım? Annemle babamın ilişkisi nasıldı? Nasıl bir çocuktum? Falan filan derken örnek olarak vereceğim. Ama benimki de yakın. Bunu da sizle paylaşabilirim. Madende olan herhangi bir duygu, yani 3-7 yaş arasında bizde oluşan, nasıl anlatsam, bizde yer eden ve hayatımız boyunca onun versiyonlarını izleyeceğimiz ama aslında bunu bilmediğimiz bir takım duygular yerleşiyor. Misal, anne babaya değer vermiyor çocuğun gözünde veya baba anneye değer vermiyor çocuğun gözünde veya baba anneye şiddet uyguluyor veya anneyi hizmetçi gibi görüyor. Atıyorum sürekli getir diyen bir baba, işte ne bileyim sürekli kendini ezik hisseden bir anne var diyelim ki. Çocuk kafasında şöyle bir şey yaratıyor ve maden oluşuyor. Kadınlar değer görmeye layık değillerdir. Kadınlar erkekler tarafından hor görülür. Her zaman daha alt seviyededirler. Erkek höt der, kadın ısrar yerine oturur gibi bir algı oluşuyor. Bu bizim madenimize yerleşen bir takım duygular. Bunun versiyonlarını siz kendi hayatınıza düşünüp kendi madeninizi aslında bulabilirsiniz. Şimdi bu maden neden önemli diye ben noktaya geldiğimde hayatımız boyunca karşımıza çıkan insanlar, hayatımız boyunca yaşadığımız, tekrar eden olaylar, aslında hiç kendine konduramadığın ama maalesef senin hücrelerine işlemiş olan madeninde yatan işte o değersizlik duygusu. Bir adam çıkıyor karşına, mutlu olamıyorsun. Diyorsun ki adam bana hak ettiğim değeri vermedi. Bir olay çıkıyor karşına, patronun. Kavga ediyorsun patronunla, iştesin veya işte ne bileyim çalışıyorsun. Bana hak ettiğim parayı vermedi. Benim emeğimin karşılığı verilmedi. Ben sevilmeye layık değil miyim? Ben değersiz miyim? Duygusunun altında yatan şey ve bizim bu olayları sürekli yaşamamızı sağlayan şey aslında kendimize vermediğimiz değer. Bunu öğrendiğimde hayatımda yaşadığım bazı olayları gözden geçirdim.
Canımı sıkan şeyler neydi, insanlar neydi, olaylar neydi? Baktım. Her baktığımda karşıma aynı şey çıktı. Dedim ki Piraye, bakın çok açık sözlükle anlatıyorum. Dedim ki Piraye, sence ben kendime nasıl değer vermeyebilirim? Kendimi çok seviyorum, kendime çok iyi bakıyorum, kendime çok güveniyorum, yeteneklerimi biliyorum. Yani kendime değer vermemem imkansız. Peki dedi, gel olaylarla ele alalım. Sana madeninde ne olduğunu göstereyim dedi. Biz tek tek velhasıl olaylara baktık. Her olaya baktığımda sonunda böyle yaptım bak. Bu gerçek olamaz dedim. Bu olamaz dedim. Burada da mı bu? Burada da mı bu? Burada da mı aynı sonuç dedim. Velhasıl kelam sonunda kendime değer vermemekten çok aslında yeterince kıymeti bilinmiyor madeniyle, bilinmiyor benim madeniyle karşı karşıya kaldım ve bunu çözümleme günlerimiz başladı. Ve tabii eğitimin sonunda yani sizlerin de belki de fark ettiği gibi gözümün rengi değişti, hayatım değişti, kendime bakış açım, hayata bakış açım, insanlara, olaylara bakış açım değişti. O yüzden sizlere birkaç tane kitaptan not aldım. Altlarını falan çizdim. Yani nasıl anlatabilirim peşindeydim aslında hep. Ve zihin geçmişte yaşadığımız bazı olayları kendini güvende hissetmek ve bizi belki de korumak adına, yani kötü niyetli değil kendisi. Ama bir şekilde bugünümüze geçmişimizden bazı filmleri izletiyor. Size bunu daha önce minicik anlatmıştım. Olay şöyle gelişiyor. Bir insanla karşılaşıyorsun. O insanla eskiden yaşadığın bir anın varsa, senin canını acıttıysa veya seni üzdüyse hemen zihinde bir böyle senaryo, bir film dönmeye başlıyor. O sana böyle yapmıştı, bu sana böyle yapmıştı. Şimdi nasıl geçtiğinde karşısına oturduğunda sen neyi gurursuz kızsın da şöylesin de böylesin de diye. Bu konuşan hep bir zihnimiz var. Farkındasınız değil mi? Yolda yürürken, işimizi yaparken, spor yaparken, müzik dinlerken her an zihnimizde bir takım olaylar geliyor. Araba kullanıyoruz. Ya karşıma adam çıkarsa, kaza yaparsam veya işte bir şey yapıyoruz. Her şey ne kadar yolunda gidiyor. Ya kötü bir şey olursa gibi. İşte o ikinci hani hep olumsuz duyguları bize buradan getiren zihin. Aslında bu kursta zihinden özgürleşmeyi öğreniyoruz. Ve bazı taktikleri var bunun. Bu tools'ları, bu araçları bize veriyor. Piraye ve sen onları hayatında kullanıyorsun ve her şey çok daha gerçek. Gerçeğini yaşıyorsun aslında. Güne şöyle başlayabilirsiniz. Mesela yağmurlu bir gündeyiz. Gözünü açtın. Berbat bir hava. Yine yağmur yağıyor. Kötü bir gün geçireceğim. İşte zaten kapkaranlık hava diye başladın ve zaten bütün günün öyle geçti. Bu bir seçim. Senin olaylara yüklediğin anlam bu. Ben o günkü yağmur olayına şöyle bir anlam yüklersem eğer, bereketli, çok güzel bir gün geçecek. O günümü harika geçireceğim. Bereketli, çok güzel bir gün geçireceğim. Yağmurun altında ıslanıp çocuklar gibi çamurlara batıp çıkacağım. Sonra eve geleceğim, bir kahvemi koyacağım, keyif yapacağım. İşte o zaman bütün günü zaten mükemmel geçecek. Yani bir kere güne başlarken inanılmaz enerjik, hayat dolu başlamak çok çok önemli. Çünkü gerçekten sonrası öyle geçiyor. Bir de olmak var. Yani sen kim olmak istiyorsun hayatta mesela diyor. Sen hayattan istediklerini alabilmen için bu aşk olabilir, bu bolluk bereket olabilir, bu sağlık olabilir. Bir şey alabilmek istiyorsan önce onun kendisi olacaksın diyor. Önce sen aşk olacaksın. Önce sen bolluğun, bereketin kaynağı olacaksın. Önce sen başaran olacaksın ki hayat sana bunun karşılığını versin. Çaresizim, of çok kötüyüm, İşte ben başarısızım, işte ben zaten her yerim ağrıyor dediğin sürece sen hep aynı şeyleri yaşayacaksın.
Çünkü sen osun. Mutsuzum diyorsan onu destekleyecek duygular yaşayacaksın. Çaresiz misin? Daha çok çaresiz yaşamak için geliyor deneyimler. Hazır mısın? Kim olmayı seçersen hayat seni o alanda destekleyecek. Peki ya sen kimsin? Bu hayatta kim olmayı seçiyorsun? Hiç düşündün mü? Varoluş sebebini, gerçek kimliğini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini biliyor musun? Yoksa imkansızlıklardan sürekli yakınıyor musun? Ve şöyle demek lazım. Ben bilinçliyim. Ben bilincim, ben bilincin kendisiyim. Ve her saniye yeniden seçebilirim. Şimdi seçin. Bundan sonraki hayatınızı nasıl biri olarak geçirmek istiyorsunuz? Mutlu bir insan mı? Hayatı seven bir insan mı? Karamsar, mutsuz, çaresiz bir insan mı? Önce siz seçeceksiniz kim olacağınızı bu hayatta. Sonra evren size çalışacak. Sonra tüm dünya size çalışacak. Ve siz neyseniz evren size öyle gelecek. Net bilgi. Biraz önce söyledim ya zihinden gelen bazı düşünceler var diye. Zihinden işte özgürleşmemizi o yüzden istiyoruz. Ben de bunu yani yapmaya çalışıyorum açıkçası. Çok çalışıyorum yani üzerinde. Şöyle, zihin ya geçmişten görüntüler getiriyor bize ve şu anımızı mahvediyor. Ya da gelecekle ilgili endişeler kurduruyor kafamızda. Dün böyle olmuştu, şöyle olmuştu, sevgilim beni aldatmıştı da, arkadaşım bana yalan söylemişti de zihin. Gelecekle ilgili. Yarın ne olacak, param yetecek mi, nasıl bir işte çalışacağım, ne yapacağım, ne edeceğim? Gene zihin aynı şekilde. Şu andaki ben nerede peki? Bak şu andaki beni koruduğunda ve kendine şu soruyu sorduğunda ben şu an hayallerime ulaşmak için tam burada ne yapabilirim? Bunun cevabını ver. Çünkü mutlaka senin yapabileceğin bir şey var. Bunu kimseden beklemeyeceksin. Hayatın bir milli piyango olmadığını, yarın öbür gün bir bilet alıp zengin olmayacağını bilmelisin. Çok güzel bir not almışım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu mutlaka okumam lazım diye düşünmüştüm zaten. Mesela bir şeyi sevip sevmediğinle ilgili tüm düşünceler bana ait diyorsun. Ama elini kolunu bilinçli ve istediğin gibi hareket ettirebiliyorsun değil mi mesela? İstemsiz bir şey yapmıyorsun. İstemediğin düşünceler sadece zihne ait. İstemeden düşündüğün her şey sana ait. Yani bedenimizde, zihnimizde olanları yaşıyor. Eski sevgilinizin mesela bir başkasıyla öpüştüğünü gördüğünüz anı aklına getiriyor. Zihin ve sizin işte kalbiniz hızlanıyor, terliyorsunuz, sırtınızdan terler boşalıyor falan. Belki de miden bile bulanıyor. Ama sen o anda değilsin. Sen şu anda buradasın. Eski sevgilin yok. Bir başkasıyla öpüştüğü kişi burada yok. Burada sadece sen varsın. Şu hareketle gerçeğe gelebilirsin. Bir ara gerçekten her yerde böyleydim. Kafam çünkü sürekli gidiyor. Kafam sürekli geçmişte. Sürekli gelecekle ilgili bir şey düşünüyorum. İlk yaptığım zaman neredeyim? Buradayım, oturuyorum ve anlatıyorum. Ve zihnimin bana filmler seyrettirmesine izin vermiyorum. Ben gerçeğimi yaşamak istiyorum. Ve diyor ki bilincimiz ve bedenimiz aynı yerde olduğunda gerçeği yaşayabiliyoruz. Çoğu zaman bedenimiz burada ama kafamız başka yerde. Biz buna evde yokuz diyoruz. Yani evde yoksun diyoruz yani ya da evde yokum diyoruz ya gerçekten canımızda yokuz, evimizde yokuz o anda. Başka bir diyardayız, başka bir şeylerle uğraşıyoruz. Şu ana geri geldiğinde, şu an sen olmak istediğini seçtiğinde ve bunun için yapabileceğin her şeyi yaptığında zaten gerçekleşecek, hiç şüphen olmasın. Biliyorum çok karmaşık, biliyorum. Ne oluyor ya orada ne saçmalıyor falan diyebilirsiniz. Gerçekten diyebilirsiniz çünkü ben de zaten hala üzerinde çalışıyorum. Hala sabahları uyanıyorum. Bir kere güne gerçekten güzel başlamaya çalışıyorum. Oluşumu çok mutlu, çok enerjik tutuyorum. Ama etrafımda olan olayların, başarıların, başarısızlıkların vesaire, insanların hiç kimsenin hiçbir şeyin beni etkilemesine izin vermiyorum, bu bir. Sonra arabaya biniyorum işe giderken. Mutlaka mesela kitabı açıyorum. Birkaç sayfa okuyorum. Oluşumu yükseltiyorum bir kere. Bana çok iyi geliyor hakikaten kitap okumak.
Kendimi iyi hissettiğim zaman zaten her şey iyi devam ediyor. Ama bu demek değildir ki ben kötü bir şeyle karşılaşmıyorum. Ben beni üzecek bir şeyle karşılaşmıyorum. Tabii ki karşılaşıyorum ama beni üzmesine, beni bozmasına, oluşumu düşürmesine, beni mutsuz kılmasına, beni böyle hayal kırıklığına uğratmasına izin vermiyorum. Çünkü ben o duygular değilim. Ben o duyguların esiri değilim. Ben o olayların esiri değilim. Ben kendi oluşumu güçlü bir şekilde ayakta tuttuğum sürece karşıma hangi olay çıkarsa çıksın, canımı ne kadar sıkarsa sıksın, ben ne yapabilirim sorusunu kendime soruyorum. Ben şimdi ne yapabilirim? Mutlaka yapacak bir şey vardır. Peki o zaman onu yap. Onu yap. Çok tatsız bir olay yaşıyorsun. Moralin çok bozuk. Okey. Sarılıyorum kendime. Diyorum ki ben buradayım. Ve biz bu duygunun içinden geçeceğiz beraber. Gözlerimi kapatıyorum. Ve o duygunun içinden geçiyorum. Çünkü yaşadığımız her duygu, iyi veya kötü, geride kalıyor. Ve hepsinin acısı da, hüznü de saniyelerle geride kalmaya başlıyor. Ve sen 2 gün sonra, 2 gün önce çok üzüldüğün bir şeye 2 gün önce kadar üzülmüyorsun. Her şeyin geçici olduğunu bil. Sadece o anda seni ne kadar çalkalayıp çalkalamadığına bakman lazım olayların. Seni tokatlayıp geçecek mi yoksa hayır. Tamam, farkındayım. Şu an üzgünüm. Evet, olabilir. Üzülebilirim. Ağlayabilirim. Beraber ağlayabiliriz. Şimdi ben bu duygunun içinden geçiyorum. Kendimi serbest bırakıyorum. Asla kasmıyorum. Ağlamak istersem ağlıyorum. Şimdi yeniden seçiyorum. Bu hayatta kimim? Hadi siz de seçin. Yani sonuç olarak ve son olarak aslında içinde bulunduğumuz, şu geçirdiğimiz zor dönemin bize mesajlarını bence algılamamız gerekiyor. Dünya dedi ki ben dönmeye devam edeceğim ama sen bir dur, sen bir düşün, sana fırsat veriyorum. Bence bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli. Ve söylediğim gibi kendimizin en iyi versiyonunu nasıl yaşarız ona bakmamız lazım. Unutmayın ne olur, hayat çok güzel ve sen çok değerlisin.